Merhabalar, Ayşe Deniz'in Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir örgü modeli çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere arkadaşlar bu lastik örgünün yapımını kanalımda genellikle modellerin üzerinde kullanmış olduğum lastik örgüm soranlar oldu. Ben de bu videoyu çekmeye karar verdim. Şöyle hemen ufak bir püf noktası var. Kolay, yine ters düz örgü ama farklı bir alımı var. Hemen şöyle göstereyim. İnci lastik diye düşündüm. Bu düz ilmeklerimiz inci gibi görünüyor arkadaşlar. Düz tarafında veya arka tarafında inci gibi görünen lastik örgümüz. Umarım sizler de beğenir, benimle birlikte yaparsınız bu modeli. Kalın, ince ip fark etmiyor. Farklı iplerde denedim sizler için. Bu bir tık ince ipimiz. Görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Şu yapmış olduğum bir tık kalın. Kalın da bu şekilde görünüyor. Şöyle hemen göstereyim. İplerimiz de birbirine dolaşıyor. Bu da bir tık kalın ipimiz. Bu da orta kalınlıkta bir ip. Yani ince kalın her ipte sizlere gösterebilmek için birkaç sıra ördüm. Evet, buyurun, dilerseniz modelimizin yapımına geçelim. Evet, modelimi gösterecek olduğum ipimde Nako Elite Baby, hemen sarı güzel bir rengimiz var. Şöyle renk kodumuzu da hemen göstereyim. Bu şekilde renk kodumuz. İpinizin kalınlığına, inceliğine göre şişler kullanabilirsiniz. Kalın iplerde biraz kalın şiş, ince iplerde ince şiş kullanabilirsiniz. Bu kullanacağım şiş ise benim 3,5 numara şişim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Normal ilmeklerimizi aynı şekilde topluyoruz. Hemen şu şekilde 2 tane şiş kullanıyorum arkadaşlar. İlmeklerimi toplarken lastik yapacağımda bu şekilde ilmeklerimi topluyorum. Yani ilmeklerimizi aynı bildiğimiz gibi topluyoruz. Zaten dediğim üzere ters düz ilmek üzerine yapıyoruz. Sadece ufak bir püf noktası var. Evet, şöyle ben ilmeklerimi toplayıp geliyorum arkadaşlar. Evet, ilmeklerimi topladım. Biraz fazlaca topladım. Şöyle hemen detaylı olsun diye bu şekilde başlıyorum. Kenar ilmeğimi ilk sıram olduğu için örerek aldım. Ters ilmeğimizi normal hemen ipimiz kendimizden tarafta bir ters ilmeğimizi bu şekilde şişimiz üst kısmında olacak şekilde alıyorum. Normal ters ilmeğimi aldım. Burada düz ilmeğimizi alırken şu kenar kısmından, bu şekilde değil de şu kenar kısmından giriyorum. Ortasından çıkartıyorum şişimi. Bu şekilde ipimi bu şekilde alıyorum. Üstten almıyorum. İpimi alt kısımdan alıyorum ve çekiyorum. Yine ters ilmeğimi normal alıyorum. Düz ilmeğimin bu kenar kısmından girip ortasından çıkartıyorum şişimi. Şöyle şişimi alt kısmından ipin alıp ilmeğimi çekiyorum. Ters, normal ters, düz ilmeğimi bu şekilde. Ters, normal ters, düz ilmeğimi bu şekilde. Ters, düz, ters, düz, ters, düzü bu şekilde alıyoruz. Ters, düzü bu şekilde. Tersi ipimizin üstünden şişimizi bu şekilde alıyoruz. Düzü ipimizin altından. Ters, yine düz ilmeğimi
ters, düz, ters, düz, ters, düz. Sadece ters ilmeğimizi bu şekilde üstten, düz ilmeğimizi hemen bu kısımdan bu şekilde ters, düz, kenar ilmeğimi de normal ters bir şekilde örüyorum. Şimdi ikinci sıramızda da aynı düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen ters ilmeğimi ters, normal ters, düz ilmeğimi, yine bu biraz zor olabilir. Yani bu şekilde görünüyor. Değiştirmiyoruz ilmeğimizi hiçbir şekilde. Yine kenardan giriyorum. Şöyle biraz genişleteyim. İlk sıramız olduğu için bu şekilde olabiliyor. Yine ortadan şişimi çıkartıyorum. Bu şekilde alıyorum. Ters. Yine kenardan ortadan çıkartıp şişime ipimi alttan alıyorum. Üstten alıyorum. Alttan alıyorum ilmeğimi. Üstten, alttan. Ters ilmeğimi bu şekilde, düz ilmeğimi bu şekilde. Ters ilmeğimi, düz ilmeğim. Ters, düz. Ters, düz. Yapacağınız örgüye göre ilmeklerinizi dizdikten sonra istediğiniz örneği üzerine rahatlıkla kurabilirsiniz. Tabii ki lastik örgüler ilk 1-2 sırada kendini göstermez arkadaşlar. Biraz daha ilerlediğinizde kendini daha güzel gösterecektir. Evet, bu arada düğümüm de geldi. Onu da hemen şu şekilde öreyim. Bazen normal iplerde de düğüm gelebiliyor. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bu kenar kısımlarında örmeden alıyoruz. Burası uzamasın diye. Marullaşma olabiliyor kenar kısımlarında. Yine dediğim gibi düz ilmeğimizi tekrar bu şekilde alarak istediğiniz mesafeye kadar örebilirsiniz. Evet arkadaşlar, modelin tamamı bu şekilde. Dilerseniz ben kamera arkasında bu sarı ipim ile olan lastiğimi de öreyim. Tekrar sizlerle buluşalım. Kolay bir model diye düşünüyorum. Evet, ben biraz daha ilerleyip geliyorum. Evet, şöyle birkaç sıra ilerledim. Sarı ipimizde de bu şekilde durdu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir lastik örgümüzü. Gerçekten ortadaki düz ilmeklerimiz farklı bir görünüşü oluyor. Şöyle baktığımız zaman düzgün, farklı bir görünümü oluyor. Dediğim üzere ince ipte, normal bir tık kalın ipte, orta kalınlıktaki bir ip, bu kalın bir ip. Lastik örgümüz bu şekilde arkadaşlar. Yapmış olduğum lastik örgüm bu şekildeydi. Sizler rica ettiniz, ben de çektim. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.
Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.